Merhabalar, Karaca'nın Mastermate Pro Steel mutfak robotunu inceleyeceğiz, kutu açılışını yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, yerli markaların bu yabancı isim merakı beni rahatsız ediyor. Yani şuna güzel Türkçe bir isim konabilir. Birçok yabancı markanın Türkiye'de satışını yaptığı modellerde Türkçe isim kullandığını görürken yerli bir markanın yabancı bir isim kullanması beni rahatsız ediyor. Ürüne gelecek olursak yine eskisi bozulunca yeni bir mutfak robotu, blender seti aramaya karar verdik. Epey bir araştırdık. Sanki bütün ürünler hep aynı yerde üretiliyormuş, üzerine farklı markalar basılıyormuş gibi bir izlenim edindik. Birçok ünlü markanın, vasat markanın ürünleri birbirine o kadar çok benziyor ki parçaları, tasarımları, her şey birbirine de uyuyor zaten. Biz daha önceki blenderda bir parça bozulunca başka markanın parçasını taktık, çalıştı. Yani birbirlerine de uyuyorlar. Birbirlerine çok benziyorlar ve genellikle 800 Watt 1000 Watt arasında bir motor gücüne sahipler. Karaca bu noktada ayrılıyor. Şu an açacağımız ürün 2500 Watt. Yani piyasa 1000 Watt ortalama ürün satarken güç olarak 2500 Watt. En çok bizi etkileyen özelliği bu oldu. Çünkü kıyma parçalıyorsunuz, hamur yoğuruyorsunuz. Yani güç lazım. Bu 1000 Watt'larla yapılacak işler değil. Şimdi kutu açılışına geçelim. Evet, dıştaki ambalajını çıkardık. Genel itibariyle kutu temiz görünüyor. Şurada bir darbe var ama köpük olduğu belli. Şurada da bir ufak darbe var. Şöyle kutuya bakalım. Bakın 2500 Watt. Güçlü bıçaklar, ekstra uzun blender ayağı, çırpıcı, kap özelliklerinden bahsediyor. Açıp görelim. Kutu oldukça temiz duruyor. Daha önce açılmamış gibi. Kablolar derli toplu. 2500 Watt motorumuz burada. Hem mutfak robotunda hem blenderda bu motoru kullanıyoruz. Mutfak robotunun gövdesi, kullanım kılavuzu, blender aparatı, çırpıcı. Evet, başka da bir şey yok. Kabımız cam. Güzel bir şey, plastik değil. Oldukça kalın bir cam, ağır. Dilimleme aparatı güzel görünüyor, kaliteli görünüyor. Bıçak koruması da var. Bu da ikinci bıçak. Yani ikişer bıçak, 4 bıçakla daha hızlı parçalama yapılabiliyor. Bağlantı aparatı. Şurası yağlı. İşte yani en büyük sıkıntı bu. Yani bütün markalarda, bütün modellerde şurası plastik ve zamanla bu kırılıyor. Yani bunu tasarım olarak önüne niye geçmiyorlar? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Burası farklı bir şekilde yapılabilir. Yani bu plastikler mutlaka her markada kırılıyor. Bir de böyle bir rende aparatı zannediyorum var. Klasik rende. Bu da mutfak robotu kısmına motorun gireceği bölüm. İncelemeye blender ayağıyla başlayalım. 4 tane kanat var. 2 tane de şurada bıçaklar var. Yani toplam 6 bıçaklı. Metal ve ekstra uzun. Bağlantı kısmı metal. Bu güzel. Plastik koruması var çizilmeye karşı. Eğer soğuk karıştırma yapacaksanız bu plastikler kullanılabilir herhangi bir kapta. Ama sıcak karıştırma yapacaksanız bir tencerenin içinde bunu çıkartıp plastiği işin içine katmadan da yapabiliyorsunuz. Şuradan bastırılarak şuralardan çıkartılabiliyor. Ekstra uzun oluyor. Bakın taktığınızda oldukça uzun. Bu da bizim motorumuz. 2500 Watt piyasadaki herhalde en güçlü blender bu. Oldukça uzun oluyor. Özellikle sıcak bir şeyle çalışırken uzak kalarak sıcaktan kendinizi koruyorsunuz. Yani parçaların tasarımı oldukça güzel. Turbo kısmıyla daha da hızlı yapabiliyorsunuz parçalamayı. Motorun hız ayarından bahsedelim. Ben videolarda şuradan istediğimiz hızını ayarlanabileceği zannediyordum ama o önceki modelde varmış. 2000 Watt olan modelde 2500 Watt'ta buradan bir hız ayarı yapamıyorsunuz. Ya bununla şöyle normal standart bir hız, turboyla da daha hızlı çalıştırabiliyorsunuz. Motor bu şekilde çalışıyor. 2 hız kademesi var. Evet, blender aparatını tekrar takıyorum. Bir de böyle görelim. Normal hız. Tabii şu an kameraya çok yakın olduğu için ses çok geliyor ama ses aslında fazla değil. Diğer blenderlardan çok daha az diyebilirim. Bu da turbo. Şimdi güçlü olması gerçekten önemli. Yani özellikle sert şeyleri parçalarken güçsüz blenderlar zorlanıyor, ısınıyor ve bozuluyor.
Şimdi mutfak robotu kısmında şu dikkatimi çekti. Şu çevirme milinin altı yağlı. Bunu buraya takıyoruz. Bu gıdalara karışmaz mı? Özellikle sulu bir karışım yaptığımızda gıdalara karışması lazım. Herhalde burada rahat kaysın diye yapılmış ama burada bir tasarım sıkıntısı var gibi. Yani bu buraya oturduğunda o yağın hiçbir şekilde gıdalarla temas etmemesi lazım. Evet, bıçaklar birbirinden farklı. Bakın bunun içi boş. Bunun içinde bir şey var. Duracağı bir kademe için daraldığı yer var. Önce bunu takıyorsunuz. Bakın en dibe kadar şu an indi. Sonra diğerini takıyoruz. Evet, burada birbirlerine giriyorlar. Şu an çapraz oldu. Birbirlerine dik olacak şekilde oldu 4 bıçak. Birkaç deneme sonunda bakın şunlara basarak ancak oturuyor. Evet, şu an oturdu. Yine çıkartırken de bunlara basarak çıkartıyoruz. Önce bunu takmak gerekiyormuş. Evet, plastik kapağın bakın şu tutma yerlerinin de aynı hizada olması gerekiyor. Ki bu kısım otursun. Evet, bu da oturdu. Sesi duyduk. Sıra geldi motora. Motoru da döndürerek oturttuk. Yine bir ses geldi. Şu an kullanıma hazır. Sesi duyuyorsun. Buraya bağlayınca biraz sesi arttı diyebilirim. Evet, itme aparatları da bu şekilde. Bu da buraya giriyor. Yani parçalar tek tek arkadaşlar oldukça kaliteli. Bizim bir önceki blenderımız fakirdi. O da Alman markası, biliyorsunuz iyi markalardan biri ama bu Karaca'nın modelindeki parça kalitesi bence çok daha yüksek. Çırpıcılar. Bu da 1.2 litre smoothie kapı. Üzerinde de sıçratmaması için blenderın gireceği silikon bir kapak bulunuyor. Burada da karışımlarınızı, sıvı karışımlarınızı yapabiliyorsunuz. Evet, şu an çırpıcıyı test edeceğiz. Krem şanti hazırlayacağız. Krem şanti tozumuzu kattık. Süt. Bir de kullanım kılavuzunda şunu gördük. Motoru en fazla 1 dakika sürekli kullanın diyorlar. 1 dakika kullanırsanız aralıksız 2 dakika dinlendirin diyorlar. Çünkü motor çok güçlü ve ısınıyor. Aslında bütün blenderlar için, motor için bu geçerli. Silikon kapağımızdan şu an sıçramayacak şekilde karıştırma işlemini yapıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 dakikada krem şanti kıvamını aldı. Evet, şimdi rendesini deneyeceğiz. Havuç rendeleyeceğiz. Taktık. Bu parçayı da takacağız. Şuradan rendelemeye başlayacağız. Çok küçük bir parça rendelenmeden kaldı. Bunu isterseniz ağzınıza atarsınız. İsterseniz kendiniz kesip rende ekleyebilirsiniz. Tabii ki ziyan etmiyoruz. Evet, işte rendeleme sonucu gayet güzel rendelemiş. Evet, eşim dolma yapacak. Bunun için biberle soğanı parçalayacağız mutfak robotunda. Evet, başlayalım. Sanıyorum oldu. Birkaç saniyede paramparça oldu. Smoothie kabında meyveli yoğurt yapacağız. İçine bir miktar yoğurt attık. Meyvelerimizi atıyoruz. Ananas ve elma. Tabii buz. Kutusunda buzu rahatlıkla parçaladığı ve katı gıdaları rahatlıkla parçaladığı söylenmiş. Altı ayaklı bıçağıyla. Sıçrama önleyici silikon başlığı taktık. Blender'ı şimdi normal modda çalıştıracağım. Evet, yaklaşık 30 saniyede parçalandı gibi. Şu an herhangi bir parça hissetmiyorum. Sonuca bakalım şimdi. Oldukça iyi parçalamış gibi görünüyor. Tadına bakacağım. Gerçekten güzel. Buz gibi. Meyve, yoğurt, buz tamamen homojen hale gelmiş.